Merhaba, ben Aycan. Bugün sizlere mikrofiliz ve mikroyeşillendirme ile ilgili bilgiler vereceğiz. Ben Ekbitçi Genel Koordinatörüm. Ekbitçi İstanbul gibi mega bir şehirde sağlıklı, sürdürülebilir bir hayat sürmek için neler yapabileceğimiz üzerine kafa yoran bir sosyal girişim. Biz bunun için şehirde sağlıklı gıda üretimi yapıp bu gıdaları insanlarla buluşturuyoruz. Mikrofiliz ve mikroyeşillendirme de yaptığımız işlerden bir tanesi. 5. İstanbul Tasarım Bienalinin bünyesindeki çimlendirici işinin paydaşlarından bir tanesiyiz. Ve bu işi size hem bugün bu videoda hem de Tasarım Bienali sona erdikten sonra Ekbitçi mekanlarında tanıtmak istiyoruz. Bugün size mikrofiliz ve mikroyeşilliklerden bahsedeceğiz. Önce mikrofiliz nedir? Kısaca onu tanımlamaya çalışayım. Mikrofiliz, uyuyan bir tohumu suyla buluşturarak köklendirmek ve bir süper gıda haline getirmek demek. Her tohum mikrofiliz ve mikroyeşillik yapılabilir, neredeyse her tohum. Bazı örnekler üzerinden anlatacağım bugün. Burada mesela yeşil mercimeğimiz var, kara buğdayımız var, kırmızı mercimek, maş fasulyesi, normal fasulye, nohut, bütün bu bakliyatlar mikrofiliz haline getirilebiliyor. Neden mikrofiliz yapıyoruz? Çünkü bakliyatların özellikle suyla buluştuktan sonra kabuklarındaki fitik asit dediğimiz asit parçalanıyor ve protein ve enzim oranı artmaya başlıyor. Dolayısıyla suyla buluştuğunun ikinci, üçüncü gününde vitamin ve mineral değeri olarak maksimuma çıkmış oluyor. Bunu bir olgun bitki haline gelmeden tükettiğimizde de vücudumuza doğrudan bu mineralleri, vitaminleri almamızı sağlıyor. Aynı zamanda mikrofilizlerin özelliği vücuttaki bağışıklık sistemindeki bakterilerle işbirliği yaparak çalışması ve sindirimi kolaylaştırıp gaz ve şişkinliğin önüne geçmesi. Mikrofiliz veya yeşillik yapacağınız tohumu seçerken normal bitki yetiştireceğiniz zaman da yapmanız gerektiği gibi tohum kaynağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Mümkünse organik tohum kullanırsanız çok iyi sonuç alırsınız. Kesinlikle GDO'lu pestisit veya herbisite maruz kalmış tohumları kullanmamanızı öneriyoruz. Evde mikrofiliz yaparken tohumun filizlenmesi için ışık değil, daha ziyade suyla buluşması ve birkaç gün boyunca suyla temas halinde olması gerekiyor. Dolayısıyla büyük bakliyat, büyük taneli bakliyatları, özellikle nohut, fasulye gibi bakliyatları ve diğerlerini de filizlendireceğimiz zaman bir gece şöyle bir kavanozda temiz suyla buluşturuyoruz. Mesela kavanoza bu kadar nohut koyduysak bunun 1/3 desek 2/3 kadar su ilave ediyoruz ve temiz su ilave ediyoruz. Neden temiz su ilave ediyoruz? Çünkü bütün gece bunun içinde kalacak ve tohumlar bunu absorbe edecek. Dolayısıyla burada temiz su kullanmak çok önemli. Ondan önce tabii işte bu klasik taş, olgunlaşmamış çakıl vesaire gibi şeyler varsa da onların da ayıklamasını yapıyoruz. Bir gece suda beklettikten sonra bunlar şişiyor ve neredeyse kavanozun şuraya kadar nohutla doldurmuş oluyor. Sonra devamında her evde de rahatlıkla bulunabilecek, bizim burada kullandığımız mesela sinek telimiz var. Bu yoksa bir tülbent olabilir veya bir süzgeç de kullanılabilir. Bunu ertesi gün sabah şu şekilde bir tane paket lastiğiyle ağzını kapatarak şöyle yapıyoruz. Ve her sabah ve her akşam bir defa olmak üzere suyun altında, bu sefer musluk suyuna geçebilirsiniz, İyice çalkalıyoruz ve çok hızlı bir şekilde süzüyoruz. Bunu 2-3 sefer yapıp havalandırıyoruz tohumları. Hem de suyunu değiştirmiş oluyoruz. Bunu her sabah bir kere, her akşam bir kere yapıyoruz ve kavanozumuzu şöyle 45 derece olacak şekilde belki bulaşık damlalığının kenarına veya duvara yaslayarak 4-5 gün içinde olgunlaşmış mikrofilizler elde edebiliyoruz. Mesela elinizde bulunan kaplardan bu bir yoğurt kabı. Bunu da kullanabilirsiniz. Şöyle bir metal mesh bulursanız bunu İstanbul'da Karaköy Perşembe Pazarı'nda bu metalleri satan insanlar var ve etrafındaki şu çemberi de yaptırabiliyorsunuz. İstediğiniz boyutta yaptırabilirsiniz. Böyle bir kase kullanacaksanız buna göre veya bir tane porselen tabağınızda yapmak istiyorsanız ona göre de yapıp bunun üzerine direkt tohumlarınızı serip ondan sonra mikro yeşilliklerinizi yetiştirebilirsiniz. Hatta böyle bir çember gidip yaptıramam diyorsanız ve sadece metali bulurum diyorsanız bir saç makası
şu elimde gördüğünüz böyle bir şeyle şeyinizin, porselen tabağınızın şekline göre meşinizi kesebilir ve bir kulakçıklarla kıvırarak gene tohumlarınızı üzerine sererek mikroyeşilliklerinizi yetiştirebilirsiniz. Mesela buradaki maş fasulyesi filizleri 5-6 günlük. Bunları değerlendirmek için isterseniz yanınıza alıp ara öğün olarak çerez gibi de tüketebilirsiniz. Ya da isterseniz biz mesela şöyle yaptık. Bir tane lavantalı patates salatamız var. Bunun üzerine koyabilirsiniz. Çorbanızın üzerine koyabilirsiniz. Sandviçinizin içine koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz değerlendirebilirsiniz. Mikrofilizler yapılırken dikkat edilmesi gereken tohumun iyi tohum olması, düzenli havalanabiliyor olması ve suyunun düzgün değiştirilmesi. Bunu uygularken oldu da bir koku aldıysanız hemen çöpe atmanızı öneriyoruz. Çünkü koku olmaması gereken bir şey. İyi havalandığında ve suyu düzenli değiştiğinde herhangi bir koku oluşturmadan mikrofilizin olması lazım. Böyle bir sorun yaşıyorsanız vazgeçip yeniden başlamanızı öneriyoruz. Burada gördüğünüz düzenek de yine mikrofilizlendirme yapılmak üzere tasarlanmış bir düzenek. Fenerbahçe Topluluk Bahçesi'nde tasarım bienali bitene kadar bunu gidip ziyaret edip görebilirsiniz. Çalışma mantığı şöyle, buradan bir su kaynağımız var. Su kaynağında seramiklere su veriyoruz ve seramiklerin suyu dışarı yüzeyine çıkarmasıyla tohumları suyla buluşturup onun üzerinde çimlendirebiliyoruz. Bu da başka bir yetiştirme medyası. Mikro yeşilliklerden biraz bahsedecek olursak da mikro yeşillikler tohumların 15-16 günlük hallerine, yani ilk yapraklarını verdikleri en taze halleri oluyor. Yine evimizde de mikro yeşillikleri çok rahat yetiştirebiliyoruz. Mikro yeşil ve mikrofiliz tüketmenin avantajı şu ki, mesela bir kırmızı lahana, olgun bir kırmızı mikro yeşili, olgun bir kırmızı lahana mikro yeşiline göre 40 kat daha fazla A vitamini içeriyor. Aynı şekilde bir kişniş mikro yeşili, olgunlaşmış bir kişniş bitkisine göre 3 kat daha fazla mineral içeriyor. Mikro yeşillerin içinde A, B, C, E, K gibi mineraller, proteinin yapı taşı amino asitler fazlaca var. Dolayısıyla onları en bebek hallerinde tükettiğimizde, vücudumuza aldığımızda o kadar kat fazla besini aldığımız için süper gıda olarak adlandırılıyor bu besinlerde. Yine evde yetiştirmenin farklı yolları var. Toprakta yetiştirebilirsiniz. Hindistan cevizi kabuğu, torf denen Hindistan cevizi kabuğu üzerinde yetiştirebilirsiniz. Metal bir mesh üzerinde yetiştirebilirsiniz ya da bir delikli kap, yine evde en rahat belki bulunabilecek. Bu mesela bir bulaşık damlalığı, işte bir katı var, alt üstünde delikleri olan başka bir katı daha var. Burada önemli olan filiz haline 4-5 günde filiz haline geldikten sonra kökleri sürekli suyla temas ettiriyor olabilmek. Onu da şurada en rahat şekilde gösterebilirim belki. Bu bizim bir deney düzeneğimiz. Burada gördüğünüz şekilde kökler suyla buluştuğunda yapraklar, yani bitki 15 gün içinde şu hale gelebiliyor. Bunları da kullanabileceğiniz çok farklı gıda alternatifleri var diyeceğim. Çorbalarınızı tatlandırabilirsiniz. Omletlerin üzerinde kullanabilirsiniz. Çocuklar için çok daha yedirmesi kolay çünkü genelde brokoli vesaire gibi ürünleri çocuklara tükettirmek zor ama böyle yaprak kesip onun sandviçinin üstüne, işte yumurtasının üstüne koyduğunuz zaman almasını istediğiniz vitamini zaten aldırabiliyorsunuz. Hasat etmesi de çok kolay. Biraz şöyle bir göstereyim size. Mesela burada turpumuz var. Şöyle kökleri tutup bir makasla veya keskin bir bıçak yardımıyla şöyle alıyoruz. Ve çok yoğun aroma verecek bir şekilde oluyorlar. Burada mesela çorbanın üzerine böyle bir garnitür yapıp tüketebiliyorsunuz ya da çerez gibi bunları paketleyip yanınızda taşıyıp ara öğün olarak da tüketebilirsiniz. Mikrofiliz ve mikro yeşilliklerinizi hasat ettikten sonra
kilitli bir poşette veya cam bir kavanozda buzdolabına kaldırıp bir hafta 10 gün sağlıklı bir şekilde tüketmeye devam edebilirsiniz. Çok farklı şekilde dediğim gibi şeyler yapılabiliyor. Bu toprakta yapılmış bir ay çekirdeği fasulyesi, mikro yeşili. Burada bezelyelerimiz var. Burada toprakta yaptım. Burada bir tane Hindistan cevizi kabuğu dediğim yetiştirme medyası var. Yani yaptığımız şu aslında. Evde yine kolay yapılabilecek. Böyle alışveriş yaptığımız zaman marketlerde maalesef böyle plastikler almak durumunda kalıyoruz. Bunları çöpe atmak yerine bu şekilde değerlendirebiliriz. Altına bir tane karton seriyoruz. Yani bir şase hazırlıyoruz aslında toprağa yaymak için. Üzerine toprağı yaydıktan sonra tohumlarımızı ekiyoruz. İsterseniz gram olarak ölçerek de yapabilirsiniz. Göz kararı da yapabilirsiniz tohum ekimini. Ondan sonra sabah akşam sulayarak, eğer toprak veya kokopit, Hindistan cevizinde yapıyorsak, eğer böyle bir suyla buluşturmak üzere bir metal mesh üzerinde yapıyorsak da köklerin daima suya temas ettiğinden emin olduğumuz bir şekilde mikro yeşilliklerimizi de yetiştirebiliyoruz. Bunlarda sorun olduğunu nasıl anlıyoruz dersek, küf olması yine her şeyin çöp olması demektir. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken, fazla sulanmaktan sebep köklerde küf oluşmuşsa maalesef çöpe atmak zorundayız. Beyaz pamuk gibi görünen kök saçı dediğimiz şeyler oluşuyorsa sorun değil, sulamayı azaltmak gerekiyor demek. Sorunlar böyle karşılaşılabilecek sorunlar. Bunlarla karşılaşmıyorsanız tadını çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun.